Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere klasik beze tarifini unutturacak, evde yumurta akınız varsa en lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz nefis bir tarifim olacak. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen yapılış detaylarına geçiyorum. Öncelikle uygun bir sos tenceresinin içerisine suyu alıyorum ve suyu kaynatıyorum arkadaşlar. Üzerine bir kase koyuyorum. Kasenin içerisine 3 adet yumurta akını ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 170 gram toz şeker kullanıyoruz. Toz şekeri de yumurta aklarının üzerine ekledikten sonra karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Bu şekilde yumurta akı ve toz şekeri benmari usulü erittiğinizde şeker tamamen kaybolacak ve bezeyi yerken ağzınıza kıyır kıyır şeker taneleri asla gelmeyecek ve çok daha güzel katı kıvamlı bir beze elde edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şeker tanecikleri tamamen eridi. Ocaktan alıyorum ve bir miktar ılıdıktan sonra mikserle çırpmaya başlıyorum. Bu şekilde yaptığınızda malzemelerin daha kısa sürede katılaştığını göreceksiniz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Koyu krem şanti kıvamı alana kadar çırpma işlemine devam edelim. Sadece yumurta sarıları kullanarak hazırlanılan tarifler var arkadaşlar. Yumurta beyazlarını bu tarifleri hazırlarken kesinlikle israf etmiyoruz. Bu şekilde lezzetli bir tarif haline getiriyoruz. Karışım oldukça koyulaşmış durumda. Bu aşamadan sonra üzerine 1 yemek kaşığı mısır nişastası ilave ediyorum. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve mikserle tekrar 1-2 dakika daha çırpmaya devam ediyorum. Sizlere son halini yine göstereceğim. Hem yapımı çok pratik hem de bu beze tarifinin lezzeti gerçekten şahane. Evet, şöyle mikseri kaldırdığınızda bu şekilde üçgen, sert görünüm oluşuyorsa, mikserin ucundan yumurta aklarınız düşmekte zorlanıyorsa tamamdır kıvamı. Üzerine 2 yemek kaşığı fındık parçacıkları ilave ediyorum. Ve malzemelerin tamamını karıştırıyorum. Yerken içerisinde fındık kırıntısı, fındık aroması gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde mutlaka deneyin. Ve üzerine son olarak 50 gram eritmiş olduğum çikolatayı ilave ediyorum. Çikolatayı ekledikten sonra o mermer desenli görünüm için çok fazla karıştırmıyoruz. Şöyle 2-3 tur karıştırmak yeterlidir. Yapımı 5-10 dakikanızı alacak ama lezzeti şahane bir tarif oluyor arkadaşlar. Evet, artık tarifimiz bitti. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine 2 kaşık yardımıyla alarak bu şekilde bırakıyoruz. Yine tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da bakarak detaylı bir şekilde faydalanabilirsiniz. Bu şekilde 2 kaşık yardımıyla bezelerimi tepsiye bırakıyorum. Dilerseniz sıkma torbası ve herhangi bir duy kullanarak da şekil verebilirsiniz. Son olarak bezelerimin üzerine tekrar fındık parçacıkları serpiştiriyorum ve bezelerimi önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 100 derecede tam 90 dakika pişmeye bırakıyorum. Yavaş yavaş kuruyarak pişmesi önemli. 1,5 saat pişirme size uzun gelmesin arkadaşlar. Çünkü fırının derecesi oldukça düşük. 100 derecede 1,5 saat pişen bezelerimi fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi tamamen kurumuşlar. Olması gereken kıvamdalar. Hemen sizler için kıvamını, iç dokusunu da gösteriyor olacağım. Çayın, kahvenin yanına ikramlık olarak koyabileceğiniz, çok keyifle tüketeceğiniz bir lezzet oluyor. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Klasik beze tariflerinden çok daha lezzetli bu tarifi sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum.
Kanalımda birbirinden farklı, birbirinden lezzetli kek, pasta, kurabiye tarifleri bulabilirsiniz. Bir göz atmayı da unutmayın lütfen. Bana destek için videomu beğenmeyi, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.